Herkese merhaba. Bu videoyla boyutlar serisine giriş yapacağım. Uzun uzun hiç konuşmaya gerek yok. İlk önce kendi teorimden bir hızlıca bahsedeyim. Ondan sonra bulduğum delillerle beni bu teoriye iten fikirleri sizinle teker teker paylaşacağım. İlk önce benim teorime göre birden 13'e kadar boyutlar olduğunu düşünüyorum. Ve bu boyutların yani 10'dan itibaren yani 9'dan sonra 10 ve 13 dahil olmak üzere arasındaki yani 10, 11, 12, 13'ü kapsayan boyutların içerisinde kendine ait ara boyutlar, katmanlar olduğunu düşünüyorum. Peki hızlıca başlayalım. İlk önce birinci yani aslında sıfırıncı boyut. Nedir bu? Nokta boyutu. Uzay zamanda hacmi, kütlesi, ağırlığı yoktur. Uzay zamanda sağa sola ilerlemez, yukarı aşağı yapamaz. Bir düzlem üzerinde hareket edemez durumdadır. O anki hali. Bu sıfırdır. Birinci boyut. Sağa sola gidebilir fakat ileri geri yapamaz. Yani bir düzlem üzerinde sadece sağa sola hareket edebilir. Tekrardan geçelim. İkinci boyut. Yani ikinci boyut hacmini kazandığı zaman sağa sola ileri geri yapabiliyor. 3'e geleceğimiz zaman ise bu sağa sola ileri geri yani bir düzlem üzerinde hareket eden şey bir hacim kazanmaya başlıyor. Yani bir küp haline alıyor. Uzay zamanda ileri geri sağa sola ve yukarı aşağı yapabiliyor. Üçüncü boyut. Biz üçüncü boyut varlıklar olarak üçüncü boyutu çok iyi bir şekilde anlayabiliyoruz. Bizim altımızda olan ikinci, birinci ve sıfırıncı dediğim boyutları da gayet rahat bir şekilde algılayabiliyoruz ve hatta bunları kullanarak bugünkü teknolojimizi elde edebiliyoruz. Nasıl? Bakın ileri geri sağ sol dediğim şey aslında şuydu. Harf ve sayılar. Bir harfi şöyle kusura bakmayın arkamı döneceğim. İki tane hareket var. Yani ileri geri ve sağ sol yapabildi. Diyelim ki A harfi. Tek çizgiden daha fazlası olduğu için bunlara ben ikinci boyut varlığı diyorum. Peki nasıl? Bilgisayarlarda kullandığımız yazım dilinin arkasında binary sistemi vardır. Binary sisteminden aldığımız altyapı sayesinde yazılım dili geliştirebiliyoruz ve bu yazılım dilleriyle bilgisayarlarla yani teknolojik aletlerle iletişim kurabiliyoruz. Bakın bunlarla kurduğumuz iletişim sayesinde bugün teknolojimiz çok ciddi derecede çığır açmış durumda. Teknolojimiz çığır açmış durumda diyorum fakat teknolojimiz bize göre çığır açmış durumda. Belki çok geride bile olabiliriz. Burada şunu anlayabiliriz mi? Sadece ikinci boyut varlıklarını kullanarak, onlara bir nevi hükmedebilerek, onları kullanarak bunları yapabiliyoruz. Matematik, fizik, kimya bunların hepsini bunları kullanarak yapabiliyoruz ve üçüncü boyuta destek oluyorlar. Her bir alt boyut bir bina gibi düşünün bunu. Bir üst boyuta destek verir. Diğer üst boyutlar da diğer alt boyutları kapsar ve onların yasalarını oluşturur. Bunu ilerleyen videolarda çok daha net anlayacaksınız. Şu an kaba düz bir giriş yapıyorum sadece. İkinci boyutu nasıl kullandığımıza da ufak bir örnek verdim. Bunları zamanla çok daha derinlemesine çoğaltacağım. İçerisini anlayacaksınız. Üçüncü boyuta da geçecek olursak, üçüncü boyutta da şu şekilde bir anlatım yapalım. Nokta demiştik 0, çizgi 1, sağa sola 2, şöyle de yazayım hatta 0. Bu da 3. 3'ü zaten anlatmaya gerek yok. 3'ü hepimiz biliyoruz. Biz 4'e geçelim. Dördüncü boyutta buradaki gördüğümüz alemimiz, bizim gözlemleyebildiğimiz üçüncü boyut gezegenleri olsun. Burayı anlatmak çok zor. Şimdi 3'ten 4'e, 5'e, 6'ya hızlıca bir kabaca ön bir giriş yapacağım. Bu videoda sadece 3 ve 4'ü anlatabileceğim. Belki yetmeyecek bile. Üçüncü boyutu zaten biz biliyoruz. Dördüncü boyut ise her biri bir gözlemlenebilir evrenlerdir. Bakın buraya bir sürü küçük kümeler çizdim. Tabir vardır. Kümeler tabiri. Bizim galaksimizin içinde olduğu küme 30 tane galaksi kapsıyor. Küçük kümeler var, büyük kümeler var. Büyük kümeler 100 tane galaksiyi kaplayan gruplara denir. Ve bu kümeler gibi daha yüzlerce, binlerce kümeler var. Yani hayal edebiliyor musunuz? Bizim galaksimizin olduğu içerisindeki bu küme 30 tane galaksiye ev sahipliği yapıyor. Diğer kümeler 100 tane galaksiye ev sahipliği yapıyor. Bu diğer kümelerden de evrende binlerce var. Ne kadar büyük bir alan olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Ve diğerlerinin hepsi de bizim gibi, bizim içimizde yaşadığımız ve
bizim gözlemleyemediğimiz, var olduğunu tahmin ettiğimiz evren modelleri diyelim. Burayı sanırım birazcık anlatabildim diye düşünüyorum. Ve bunların her birinin çizdiğim iç içe girift halde olan evrenlerdir. Şimdi gelelim 4. boyuta. Peki 4. boyut ne yapar? Nasıl çalışır? Buradaki yasalar nedir? 4. boyut elektriktir. Yani 4. boyut kuantum alemine ilk giriş kapısıdır. Atomun altında, yani maddeye enerjisini veren, ona hareket kabiliyetini nihai olarak sağlanabildiği, bakın tersten okuyacağım burada, tersten gidiyoruz. Kafanız şu an karışacak. İleriki boyutlarda anlayacaksınız ne demek istediğimi. Maddeye enerjisini veren, maddeye gücünü kazandıran nihai son noktadır. Yani ilk marşı, ilk startı verdiğimiz yerdeki çakan elektrik, işte çakan ateş 4. boyuttan gelir. Yani buradaki atomlara, bu boyuttaki, 3. boyuttaki maddeye kütlesini kazandıran, iradesini veren, enerjisini veren, kalorisini veren her şey bu 4. boyutta birikir ve 4. boyuttan bize gelir, bize akar 3. boyuta. Peki nasıl? Şimdi oraya gelelim. Burası 5. boyut. 5. boyut aynalar boyutudur. Ben hepsine bir isim verdim. 4. boyut zaten teserat diye geçer. İç içe geçmiş kümeler, küplerdir. 5. boyut aynalar boyutudur. Şimdi burada şöyle bir tahayyül yapmanız lazım olacak. 5. boyutta, aynalar boyutunda bilgisayar ekranında sürekli sıralı halde sayfalar açıldığını görmüşsünüzdür. Belki denk gelmişsinizdir. Sonsuza kadar uzayıp gider. Bu illaki bir yerde bitecek, bu nokta. İllaki bir yerde bitecek. İşte o noktanın, burayı açıklamak çok zor işte. Buraya insanlar, bilim adamları yıllarca kafa patlatıyor. Bu benim dediğim yere yıllarca kafa patlatıyor ve maddenin halini anlamaya çalışıyor. Bugün CERN'de yapılan deney bu işte. Benim şu anlatmaya çalıştığım yer. Bu 5. boyut. Burayı biliyorlar aslında insanlar, fakat teknik olarak bunu nasıl kullanabiliriz? Nasıl elde edebiliriz? Bunun için yapılan araştırmalar aslında. 5. boyut, bu aynalar boyutu. Şurada en ortada noktada biten ayna nihai sona ulaşır ve 4. boyuta alanını kazandırır. 4. boyutun alanını kazandığı, yasalarını düzene sokabildiği nihai noktada orasıdır. Yani 5'te 4'e kütlesini, hacmini kazandırır ve yasalarını tesis eder. 5. boyut, bu boyutların aynı zamanda ruhsal olarak katmanları da vardır. Zaten metafizikle fizik birbirinden kesinlikle bağımsız değildir. Şu an modern bilimin bunu insanlara böyle değildir diye yutturduğu gibi değildir. Buradan şimdi 6. boyuta geçelim. 6. boyut kristal boyuttur. Daha deminki çizimim biraz kötüydü. Biraz daha iyileştirdim. Komple çizdim daha rahat anlatabilmek için. 5. boyutu anlattık. 6. boyut kristal boyut. 6. boyut, kristalin yapısını bilirsiniz. Kristal gelen ışığı ayrıştırır ve öyle dağıtır. Aslında buradan kristalin yapısıyla 6. boyutu ve 5. boyutu çok daha net anlayabiliyorsunuzdur sanırım diye tahmin ediyorum. 7. boyut da ışık boyutudur. Işığın bildiğiniz gibi belli bir hızı var. 300.000 kilometre, yani kabaca 300.000 kilometre hızı vardır ve biz bu hıza kesinlikle yaklaşamayız bile 3. boyut varlıkları olarak. Maksimum çıkabildiğimiz hızlar tahmin ediyorum 40.000 küsür kilometreler diye biliyorum uzayda. 8. boyut da bu sistemleri komple idare eden ve bu sistemin tüm yasasını ve kurallarını aldığı nihai ana katman burasıdır. 8. boyut zaman boyutu. Ondan sonra ne var? 9, Araf, 10, 11, 12, 13 diye devam ediyor. Ben oralara cennet boyutu diyorum. Oralara en son gireceğiz. 6. boyut gücünü 7'den alıyor. Nedir? Işıktan, ham ışıktan, saf ışıktan alıyor ve buradaki yasalara kristal üzerinden ayna boyutlara etki ederek ışığı ayna boyutlara, kristal, ham ışıktan aldığı gücü, maddeyi, yetkiyi, yasamasını kristal üzerinden 5. boyut aynalar boyutuna ışığı dağıtır ve bu dağıttığı ışıklar daha demin benim de anlattığım gibi 5. boyut yasalarında nihai sona ulaşır ve 4. boyut olan kısma gelir ve buradaki maddelere dediğim gibi enerjisini kazandırır. Sadece enerjisini değil, çekim kuvvetini ve doğada bugün evrende anlayamadığımız birçok, hatta adını dahi bilmediğimiz birçok yasayı 4. boyut üzerinden 3. boyuta etki ettirir. Bu eksi olan yerlere daha sonra değineceğim. İlk önce buraları bitirelim ki kafanız karışmasın. Çünkü çok zorlu bir konu. Anlatması da
zor. Niye zor? Çünkü karşı tarafın bunu anlayabilmesi çok farklı açılardan olacaktır. O yüzden bunu anlatmak biraz zor. Bir de şöyle bir şey daha söyleyeyim. O yüzden başlığı koydum. Burayı anlarsanız çekim yasasını, etki tepki yasasını çözmüş olursunuz ve hayatınızda bunu nasıl kullanabileceğinizi anlarsınız, bu yasaları. Eğer bunu çözerseniz çekim yasasını çözmüş olursunuz ve o izlediğiniz, dinlediğiniz tüm motivasyon sözlerini, videolarını, kitaplarını tamamen unutmuş olacaksınız. Bu size yetecek. Şimdilik bunu burada çok kısa tutuyorum. Hem biraz merak uyandırsın. Daha devam etmeyeceğim. Çok kısa bir video olsun bu. Bu şekilde bir giriş yapmış olalım. Çünkü devam edersem çok ağır gelecek ve birçok kişi sıkılacak. Ya bu ne diyor? Bu ne saçmalıyor deyip terk edecek büyük ihtimalle. Şimdilik burayı bir düşünün. Aklınızda bir kalsın, bilinçaltınızda. Buradan devam edeceğiz. Bir sonraki videolarda ben planlamasını yapıp daha nasıl güzel, daha nasıl açıklayıcı anlatabilirim. Bunlarla alakalı görseller ekleyip size sunmaya çalışacağım.